Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Tarım dışı istihdam verisi öncesi piyasalarda sessizlik hakim. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %0,35'lik artış ile 1413 seviyesinden kapatırken işlem hacmimiz 14,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Hafta genelinde yükseliş trendine rağmen Borsa İstanbul 100 endeksindeki önemli fiyat seviyelerine yaklaşırken dolar Türk lirasında kısa süreli olarak bir yükseliş yaşanmasına rağmen gün sonuna doğru yatay seyir hakimdi. Tabii ki buna bilanço döneminin etkisinin de sürdüğünü söylemek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik veriler büyümede ciddi sorunlara neden olurken geçtiğimiz dönemlerde açıklanacak ekonomik verilerin daha güçlü geldiği görülürken son zamanlarda beklentilere paralel hatta beklentinin altında açıklanması ekonomistlerin de dikkatlerinden kaçmadı. Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri hizmet sektörü PMI verisi Temmuz ayında beklentiler 59,8 iken 59,4 seviyesinden açıklanması, Fed yetkilisi Clarida'nın enflasyon baskılarının zaman içerisinde azalmaya beklediklerini belirtmesi ve 2022 ile 2023 yılları arasında enflasyonun hedeflenen oranı olan %2'yi aşmasını beklediğini açıkladı. Her Fed üyesi gibi varlık alımlarında değişikliğin kısa sürede yapılabileceğini belirtmesi ve faiz artırımı ile ilgili varlık alımlarının iki ayrı karar olduğu dikkat çekerken Fed'in varlık alımlarının azaltılması planında kimseyi şaşırtmayacak niyetinin olmadığını belirten Clarida, Başkan Jerome Powell'ın piyasa ile iletişim kuracağına dair ifadelerine atıfta bulunarak açıklanan Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdam verisinin sonrasında ons altında yükseliş görülürken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvilleri gün içerisinde 1,17 seviyesinin üzerinde başlamasına rağmen günü 1,13 seviyesinin altını test ederek tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da tahvil piyasalarındaki yaşanılan geri çekilmenin stagflasyonu sonlandırması olduğu piyasa tarafından da fiyatlanıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi üzerine gözler Merkez Bankası'na çevrilirken 12 Ağustos toplantısında yapılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısındaki toplantı karar metninde nelerin yazılacağı ve genel görülme ilişkin Başkan Kavcıoğlu'nun yönetiminin neler söyleyeceğini de yakından takip ediyorum. Geçtiğimiz Haziran ayı toplantısında toplantı karar metninde yaz aylarında fiyatlarda oynaklığın görülebileceği belirtilirken tüketici fiyatlarındaki artışın bir oynaklık olarak değerlendirilmesi ve bu durumun mevsimsel olarak nitelendirilmesi sonrasında Temmuz ayında benzer bir ifadenin yer alması bekleniliyor. Ancak politika faizinin enflasyon oranı üzerinde bırakacağına yönelik söylemler sonrasında Merkez Bankası'nın bir sürpriz yapıp yapmayacağını da merakla bekliyorum. Dün akşam bir haber kanalının canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyondaki artışın Ağustos ayı itibariyle zirve yapacağı ve kademeli bir iyileşme modelinin ve normalleşmenin görüleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek faizin ülkeye yüksek enflasyonu getireceğini ve ülke ekonomisinin büyümesi için engel taşıyacağını dile getirirken, Cumhurbaşkanının enflasyonun düşeceğine dair beklentileri paylaştıktan sonra faiz indirimine dikkat çekerken
burada sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum ifadelerini kullanması piyasalarda da ciddi yankılarda bulundu. Delta varyantının etkisi her geçen gün daha da artmaya devam ederken ülkemizde vaka sayılarında arttığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yeni hasta sayısı 26.822 olurken 122 vatandaşımız da kaybettik. Aşılamanın hızlanmasına rağmen vefat sayısının artması endişeleri de beraberinde getiriyor. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında piyasalar yarın açıklanması beklenilen tarım dışı istihdam verisine odaklanırken Amerika Birleşik Devletleri imalat PMI verisi beklentinin hemen altında 59,5 puan seviyesinden gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri gerilemeye devam ederken yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesini beklediğim kurda 8,60 ve 8,65 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satışların görülmesi durumunda ise 8,48 ve 8,42 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise Türkiye'de TÜFE endeksi beklentilerin üzerinde yıllık bazda %18,95, aylık bazda ise %1,80 olarak açıklanırken ÜFE ile TÜFE arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Avrupa bölgesi PMI verisi beklentilerin hemen üzerinde 62,8 seviyesinden gerçekleşirken yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Euro Türk lirasında 10,20 ve 10,25 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 10,05 ve 10 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise bugün açıklanacak olan işsizlik maaşına başvuranların sayısı paritede oynaklığa neden olabilirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvilleri 1,13 seviyesinin altında test etti. Avrupa bölgesi PMI verisi beklentilerin hemen üzerinde 62,8 seviyesinden gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı veri açıklanırken Avrupa'nın aksine beklentilerin altında 59,5 seviyesinden gerçekleşti. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin oluşması durumunda 1,1855 ve 1,1875 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarını görmemiz durumunda ise 1,1810 ve 1,1785 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise dün açıklanan ham petrol stokları 9.626.000 varil artış gösterirken dünya genelinde vaka sayılarındaki artışın devam etmesi büyüme endişelerini de beraberinde getiriyor. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim Brent petrolde 71 dolar ve 72 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 69,50 ve 68 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
should take it slow.